15. yüzyılda dünyada iki süper güç var. Biri Osmanlı, diğeri İran'dır. Dünyanın en güçlü iki devleti. Ve Çaldıran'da bu iki devlet tokuşmuştur. Evet. Süper devlet, devlerin savaşı. Osmanlı Sünniliği temsil ediyor. İran Şiiliği. Hilafeti kabul etmiyor İran. Mezhep baskısı had safhada. Ve İran'daki Sünni şairler sığınabilecek yer arıyorlar. Büyük şairler, Şii olmayan büyük şairler o mezhep tasallutundan, baskısından kurtulabilmek için sığınacak yer alıyorlar. Bunların sığınabilecekleri yer Osmanlı'dır. Bunu tahmin eden devlet, idare, şah ise bütün tedbirleri o yönden alıyorlar. Osmanlı'ya geçemiyor bu şairler. Çünkü tedbirler, sınırlar tamamen kapatılmış. Çare kalmıyor, Hindistan'a kaçıyorlar. Bunlar kimdir? Saib-i Tebrizi, Talib-i Amuli, Şevket-i Buhari ve Urfi. İran edebiyatının 4 ufuk noktası. Evet. Deha bunlar. Baskıdan Ekber Şah'ın himayesine giriyorlar. Hindistan'a ve orada da Şah'ın ajanlarından dolayı rahat edemiyorlar. Daima takibat altında, suikast tehlikesi var. Dolayısıyla suç teşkil etmesin diye öyle bir üslup buluyorlar ki anlatmadan anlatmak. Sebk-i Hindi anlatmadan anlatmak demektir. Baskıdan sanat böyle doğuyor işte. Söyledikleri suç delili olmasın diye sezdirmeye yönelik bir üslup geliştiriyorlar. Hiçbir sanat derinliği oluşuyor. Elbette, elbette. Zaten şiir odur. Apaçık anlattınız mı paragraf olur. Evet. Şiir anlatmadan anlatmaktır. Farkında olmadan bu zatlar şiiri yakalıyorlar. Evet, gerçek şiiri. Elbette. Ve Sebk-i Hindi'nin zaten bir tanımı da nedir? Anlatılmak isteneni açıkça söylemeyip bir takım mecazlar ve çağrışımlarla sezdirmek sanatıdır. Evet. Söylemeden karşıdakini düşündürmek. En zor üslup. Hem saçmalığa düşmeyeceksiniz, hem bir şey söylemeyeceksiniz, hem karşıdaki anlayacak. Evet. Hatta Sebk-i Hindi için, Sebk-i Hindi ustalarından bir İranlı'nın sözüne göre, Sebk-i Hindi diyor rüyayı karşıdakine yaşatmaya benzer. Oo. Mesela bir rüya görürsünüz, siz rüyanızı anlatırsınız ama rüyadaki olayı bana anlatıyorsunuz. Yoksa rüyadaki tattığınız hissi ben tatmıyorum. İşte Sebk-i Hindi bu imkansızı başarmanın ekolüdür. Bu 4 büyük şairle geliştirilen, farkında olmadan bulunan bu üslup bir anda bütün İran edebiyatını sarıyor. Moda oluyor. 200 yıl sonra bize geçiyor. 17. yüzyılda bizim Türk divan edebiyatı Sebk-i Hindi'yi benimsiyor. İlk Naili, Neşati, Fehim bunlarla geliyor. Ve Türk Sebk-i Hindisi oluşuyor bir yüzyıl içinde. Bize mahsus bir Sebk-i Hindi. Az sözde çok şey anlatmak. En büyük ustasını bir yüzyıl sonra ve 18. yüzyılda veriyor Şeyh Galip, Sebk-i Hindi'nin sultanı. Adeta Sebk-i Hindi onun için yaratıldı ki o gelsin. Bir hazırlık safhası gibi. Naililer, Neşatiler hepsi birer basamak. Zirvede Şeyh Galip. O kadar etkiliyor ki 18. yüzyıldan sonra yeteneksiz sanatkarlar sebebiyle ve Şeyh Galip'in zamansız ölümü gibi olumsuz hadiselerden dolayı divan edebiyatımız taze kan sayılabilecek edebi bir hamleden mahrum kaldığı için hantallaşıyor. Divan edebiyatı kalınlaşıyor. Artık bozulmuş bir yemek hüviyetinde, yenilik iddiasında da kimse yok. Galip'ten sonra yok. Gelmiyor kimse. Evet. O çapta kimse gelmiyor. Gelmeyince Sebk-i Hindi anlaşılmazlık çıkmazına düşüyor bu defa. Yeteneksiz şairler sebebiyle deli saçmasına dönüşüyor. Hakikaten de öyledir, düşünün. Hem bir şey söylemeyeceksiniz, hem söylemiş olacaksınız. Evet. Bu imkansızı başarabilen usta şairler ancak. Hem bir şey söylemeyip hem de bir şey söylemeyenler. Evet. Anlaşılmaz şeyler, sayıklamalar filan söylüyorlar. Buna karşı tabii bir tepki doğuyor. Hikemi tarz. Evet. Sebk-i Hindi'de ne varsa tam tersi. Evet. Sebk-i Hindi'de söylememek var, hikemi tarzda beyan var. Apaçık. Olduğu gibi söylemek. Tabii, apaçık. Apaçık söylemek vardır. Birinin mahsuru ötekinin şeyle tamamlanıyor. Fakat hikemi tarzında şöyle bir mahsuru olmuştur. İşte orada da büyük sanatçı devreye girecek. Yavanlık mı? Evet. Lirizm eksiktir. Evet, yavanlık. Çünkü nasihat eder, hikmet söyler. İnsanoğlu da yaratılış itibariyle nasihat dinlemekten hiç hoşlanmaz. Hiç dinlemeyiz, evet. Nasihat etmeyi severiz de. Etmeyi severiz de dinlemeyiz. Evet, hoşlanmayız. İşte hem nasihat edeceksiniz hem de bu sevilecek. Nabi başarmış. Evet. Büyük şairlerin de Nabi kıvamını bile başarabilmiştir. Hikemi tarzda heyecan, şevk, romantizm, lirizm, gönül yoktur. Hikemi tarzda kupkuru akıl vardır. Evet. Aklı selimin sesidir. Onu hep söylüyorum da kulakları çınlasın, Allah selamet versin. Hayati Bey hocama demiştim onu. Selam eder, ellerinden öperiz. Evet.
Kadı Burhanettin zekanın şairidir bizde. Zeki adamdır. Nesimi ve Fuzuli gönlün şairidir. Nabi aklı selimin şairidir. Nedim nefsi emmarenin şairidir. Zevk-ı selimin ve nefsi emmare. Demiştim ona. Çok güzel bir sınıflandırma. Şimdi kupkuru akıl olunca acı oluyor. Ona bir şevk, bir gönül katmak lazım. İşte Nabi bu kıvamı tutturabilen ender Zevk-ı sanatkarlardan selimle biri. buluşturabilen Evet, aslında yani. evet. Yine de Lezzetli bir şekilde evet, söylüyor. buna rağmen yine de Nabi'de bir Alişir Nevai, bir Fuzuli bulamazsınız. Evet, evet. Yoktur. Rahat konuşur. Çok da etkileyicidir. Ancak bir Fuzuli'deki devasa Lirizm yok. ıstırabın neşvesi yoktur. Evet. Bir Nesimi'deki çılgınlık, cezbe hali yoktur. Derdi de o değil zaten. Değil zaten. Ve Yoksa yazabilir yani. elbette Nabi yazamaz mı? Ne Aynısını demek? yazabilir ama Mehmet Akif gibi yani. Evet. Farklı bir tarzı Evet. benimsiyor. En şiire İstese girmeyecek yazabilir. konuları şiire sokmuştur. Evet, evet. Yani başka kimsenin aklına gelmez. Mesela karı koca geçimsizliği nasıl giderilir? Bunun üzerine şiir yazmış. Evet. Çocuk terbiyesi üzerine Evet, şiir yazmıştır. Evet. Yani hikemi tarzın mahsuru şudur. Siz son derece romantik bir ortamda ve havada sevdiğinizin gözünün içine baka baka hikemi şiir okuyamazsınız. İşte Evet. Nus ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yüzler Bunu ekşir. okur musunuz? Evet, yüzler Mümkün ekşir. değil. İşte ancak bu da bir boşluğu doldurmuş. Yani öyle çok havalarda olan şiiri biraz sokağa indirmiş, biraz hayata sokmuşlar. Önemli bir eksik kapatılmış oluyor Nabi ile.